Hürmüz Boğazı, dünyanın kaderini belirleyen 54 kilometre. 54 kilometre Hürmüz Boğazı'nın en dar noktası. Yalnızca 54 kilometre. Ama bu 54 kilometre kapanırsa Japonya karanlığa gömülür. Çin fabrikaları durur. Avrupa'da benzin kuyruğu başlar ve dünya ekonomisi sarsılır. İşte bu video o 54 kilometreyi anlatıyor. Sabahın erken saatleri. Devrim muhafızlarına bağlı bir yetkilinin açıklaması kısa ama kesin. Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan her gemiye ateş açılacak. Bu söz başta propaganda olarak geçiştirilebilirdi. Ama aynı sabah Honduras bayraklı bir ticari tanker Hürmüz girişinde İran insansız hava aracının saldırısına uğradı ve alev aldı. Artık bu bir tehdit değildi. Bu bir gerçekti. Peki Hürmüz Boğazı neden bu kadar önemli? Hürmüz Boğazı'nın genel genişliği 54 kilometre olsa da gemi geçiş koridoru yalnızca 3 kilometre genişliğinde iki ayrı şeritten oluşuyor. Aralarında 3'er kilometrelik tampon bölge var. Yani dünyanın en büyük petrol tankerleri toplamda yalnızca 9 kilometre genişliğindeki bir koridor içinde hareket ediyor. Dünyanın en kritik enerji hattı sadece 9 kilometre genişliğinde bir koridordan geçiyor. Küresel petrol arzının yaklaşık %20'si yani günlük 20 milyon varil petrol bu boğazdan geçiyor. Küresel LNG arzının önemli bir bölümü büyük ölçüde Katar kaynaklı olmak üzere bu su yolundan geçiyor. Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İran hepsinin petrolü bu boğazdan geçiyor. Peki rakamlar ne diyor? Gelelim rakamlara. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings çarpıcı bir rapor yayınladı. Boğaz 3 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları yıl genelinde ortalama $100 seviyesine yerleşecek. 6 ay kapalı kalması durumunda Brent petrolün fiyatı $120 bulabilir. Asıl tehlike ise kapanma sürecinde fiyatların $170 seviyesine çıkma ihtimali. $170. Savaş öncesinde petrol $63'dı. $170 ne anlama geliyor? Her şeyin fiyatı artıyor. Ekmekten elektriğe, ulaşımdan ısınmaya, dünya çapında enflasyon ve dünya çapında bir kriz. Peki, dünya buna hazırlıklı mı? Uluslararası Enerji Ajansı Koordinasyonu Mart 2025 tarihinde tarihinin en büyük rezerv salınımını gerçekleştirdi. Tarihin en büyük acil petrol salınımı ama yetecek mi? Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması şu ana kadar alınan tüm önlemleri geçersiz kılabilecek büyük bir stagflasyon potansiyeli taşıyor. Peki, alternatif yollar var mı? Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki terminale uzanan 1900 kilometrelik doğu-batı boru hattı sayesinde günlük 5 milyon varile kadar sevkiyat alternatif rota üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri de Habşan hattı sayesinde günlük 3,5 milyon varillik kapasiteyle kısmen boğazı bypass edebiliyor. Ama düşünün, boğazdan 20 milyon varil geçiyor. Alternatif hatlar toplamda 6-7 milyon varil taşıyabiliyor. Geri kalan 14 milyon varil hiçbir yere gitmiyor. Ve gelelim en önemli sorulardan bir tanesine. Bu kriz en çok kimi etkiliyor? Japonya. Evet, Japonya petrolünün yaklaşık %95'ini Orta Doğu'dan sağlıyor. Neredeyse tamamen Hürmüz'e bağımlı. Çin de kritik konumda. Petrolün varil fiyatındaki her $10 artış için Çin ekonomisinin en az 2-3 milyar dolarlık ek maliyet ve yaklaşık 1 bas puan enflasyon artışıyla karşılaşacağı öngörülüyor. Yani bu kriz sadece Orta Doğu'nun krizi ve Orta Doğu'nun sorunu değil. Bu kriz tüm dünyanın bir ortak sorunu. Peki İran neden bu kozu kullanıyor? İran savaş baskısıyla köşeye sıkıştıkça Hürmüz'ü daha agresif biçimde kullanmaya yönelme ihtimali güçleniyor. Tahran açısından bu boğaz kayıpları paylaşma mekanizmasına dönüşüyor. Madem ben bu kadar zarar görüyorum, dünyada bu savaşın bedelini ödesin mantığı, İran zayıfladıkça Hürmüz kozu daha tehlikeli hale geliyor. Çünkü kaybedecek bir şeyi kalmayan taraf en tehlikeli taraftır. Savaşlar her zaman güçlünün planladığı gibi bitmez. Bazen en çok kaybeden taraf masada en güçlü kozu elinde tutandır. İran için o koz Hürmüz ve o koz şu an masada. Peki bu sorun nasıl biter? Uzmanlara göre tek umut Hürmüz Boğazı'nın kısa süre içinde yeniden açılması. Çünkü
Boğazın kapalı kaldığı her gün küresel ekonomi için kabusa dönüşme ihtimali daha da büyüyor. Ama şunu da söyleyeyim. İran bu boğazı tarihte hiç kapatmadı. Her seferinde tehdit etti, her seferinde geri adım attı. Bu sefer farklı mı? Uzmanlar bu kez durumun farklı olabileceğini belirtiyor. İran'ın önceki gerilimlerine kıyasla daha agresif, daha geniş kapsamlı bir söylem geliştirdiği ifade ediliyor. Tarih bize şunu öğretti. Büyük krizler küçük noktalarda başlar. Roma İmparatorluğu yüzyıllarca yıl ayakta kaldı. Osmanlı 600 yıl ayakta kaldı. Ama her büyük medeniyetin bir kırılma noktası vardı. Ve o kırılma noktaları her zaman büyük savaş alanları değil. Bazen sadece 54 kilometrelik dar bir su yolunda başladı. Hürmüz Boğazı bugün yalnızca bir enerji hattı değil. Modern dünyanın en büyük kırılma noktası. Peki bu boğaz ne zaman açılacak? Ve açıldığında dünya gerçekten eskisi gibi olabilecek mi? Cevabı kimse bilmiyor. Ama herkes bu soruyu sormak zorunda. Yorumlarda düşüncelerinizi yazın. Eğer bu içeriği değerli bulduysan abone ol. Bu kanal Orta Doğu'nun ve dünyanın perde arkasında tarihin saklanan yüzünü anlatıyor. Bu hikaye henüz bitmiş değil. Görüşmek üzere, hoşça kalın.